Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Rahme düştü. Bugün Türk korku sinemasının en karanlık yapımlarından birine, Deccal 1 filmine doğru korkutucu bir yolculuğa çıkacağız. Eğer kıyamet ve Deccal efsanesi hakkında az çok bir şeyler biliyorsanız bu film sizi derinlere çekecek. Çünkü bu hikaye kıyamet alametlerinin kapımızı çalmasıyla başlıyor. Filmin ana karakteri Duygu, annesinin ani ölümüyle sarsılan, tek başına yaşam mücadelesi veren genç bir kadındır. Hayatı tam da kontrolden çıkmışken çevresindeki insanlar onu farkında olmadığı bir kadere doğru sürükler. Duygu bir tarikatın gözlerini üzerine çevirdiği sıradan biri değildir. Çünkü onun doğuracağı çocuk sadece bir bebek değil, kıyametin habercisi, Deccal'in ta kendisi olacaktır. Duygu içinde büyüyen karanlığın farkına varmaya başladıkça işler ürkütücü bir hal alır. Doğaüstü olaylar, kabuslar ve açıklanamayan olaylar. Ve en kötüsü Duygu'nun etrafındaki her şeyin bir anda gerçek bir kabusa dönüşmesidir. Film boyunca Duygu'nun çaresizlik içinde hem kendini hem de masumiyetini korumaya çalışmasını izleriz. Ama bunu başarmak mümkün müdür? Çünkü bu bebek sadece doğmak için değil, insanlığı karanlığa sürüklemek için yola çıkmıştır. O zaman cipslerinizi, abur cuburlarınızı ve içeceklerinizi hazırladıysanız film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar videomuz başlıyor. Deccal filmi sıradan bir korku hikayesinden çok daha fazlasını bizlere anlatmaktadır. Çünkü bu film dostlarım yalnızca bir bireyin değil, insanlığın kaderini sorgulamaktadır. Peki bu kadar ürkütücü bir hikayenin kökeni nedir? Film adını İslam'daki Deccal inancından almıştır. Deccal, kıyamet alametlerinin en büyüğüdür. Dünyanın sonunu getirecek olan büyük bir yalancı, bir kaos ve yıkım figürüdür. Bu figür pek çok dinin mitolojisinde farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Hristiyanlıkta Antikrist, İslam'da Deccal, bazı kültürlerde ise şeytanın bir yansıması olarak gösterilmektedir. Ancak bu filmde Deccal mitolojisi ile modern zamanlar arasındaki bağlantı ustalıkla işlenmiştir. Film bir yandan eski inanışlara bağlı kalırken diğer yandan kıyametin getirdiği bu korkuyu günümüz dünyasına taşımaktadır. İnsanları kıyametle yüzleştiren bu hikaye, kıyamet bir gün gelecek ama ya bugün o günse sorusunu sordurmaktadır. Filmin yönetmeni Özgür Bakar, korkuyu sadece görsellikle değil, aynı zamanda seyirciye hissettirdiği bir ruh haliyle yaratmayı başarmıştır. Filmde sıkça gördüğümüz loş ışıklandırma ve soğuk renk tonları seyirciyi rahatsız eden bir gerçeklik yaratmaktadır. Özellikle Duygu'nun evindeki sessizlik ve karanlık köşeler adeta her an bir şey olacakmış hissi uyandırmaktadır. Filmde bazı sahnelerde olayların daha kişisel ve gerçekçi hissettirilmesi için el kamerası yani handheld tekniği kullanılmıştır. Bu teknik özellikle doğaüstü olayların yaşandığı anlarda seyirciyi olayın tam ortasında hissettirmektedir. Sarsıntılı görüntüler tedirginliği daha da arttırmaktadır. Korkunun en güçlü silahlarından biri sessizliktir. Deccal de bu silahı çok iyi kullanmıştır. Beklenmedik anlarda duyulan ince fısıltılar, kapı gıcırtıları ve özellikle doğum sahnesinde kullanılan rahatsız edici ses efektleri filmin tüyler ürpertici yanını zirveye taşımıştır. Film izleyiciyi bazen Duygu'nun gördüğü kabuslar ile gerçeklik arasında bırakarak
kafa karışıklığı yaratmaktadır. Bu geçişler o kadar ustaca yapılmış ki filmi izlerken gerçeklik algımızı sorgulatmamız sağlanmıştır. Dostlarım, bu tarz yerli korku filmlerini araştırırken bu bilgilerin iddiadan öte olmadığını ve bunun bilincinde olarak videomu izlemenizi hatırlatıyorum. Devam ediyorum. Söylentilere göre filmin çekimleri sırasında bazı ekip üyeleri tuhaf olaylarla karşılaşmıştı. Özellikle doğum sahnesinin çekildiği sırada sette ışıklar kendi kendine sönmüş ve kameralar birkaç kez durup yeniden başlatılmak zorunda kalmıştı. Bu olaylar sırasında ekip arasında gerilim yükselmiş, hatta birkaç kişi işi bırakmayı bile düşünmüştü. Filmin en çok konuşulan sahnesi olan doğum sahnesi çekim ekibi için büyük bir meydan okuma olmuştu. Yönetmen bu sahnenin olabildiğince gerçekçi görünmesini istemiş ve tam 3 hafta boyunca sadece bu sahne için çalışmışlardı. O sahnedeki efektlerin ve makyajın bu kadar rahatsız edici olmasının sebebi işte bu detaycılıktı. Çekimler sırasında birkaç ekip üyesi aniden hastalanmış ve bu durum bazılarına göre filmin karanlık temasıyla bağlantılıymış. Özellikle final sahnesi çekilirken yaşanan bu olaylar setteki atmosferi daha da gerginleştirmeye sebep olmuştu. Filmde kullanılan doğaüstü sahnelerde CGI yerine pratik efektler tercih edilmişti. Örneğin doğum sahnesindeki korkutucu detaylar tamamen makyaj ve özel efekt uzmanlarının emeğiydi. Bu da sahnelerin daha organik ve rahatsız edici görülmesini sağlamıştı. Filmin yönetmeni bir röportajında şunu söylemişti: "Bu filmi çekerken yaşadıklarımız bazen filmde anlatmaya çalıştığımız hikayeyi bile geçti. Sanki o dünyaya dokunmaya cesaret ettiğinizde size bir şekilde karşılık veriyorlar." Peki dostlar, bu filmin ilham kaynağı olan gerçek olaylar neymiş? Gelin ona bir bakalım. İddia ediyorum ki duyacaklarınızı şu ana kadar hiçbir yerde duymamışsınızdır. Evet, böyle bir tarikat Türkiye'de vardı. Hem de Deccal'i aramak için şehir şehir gezmiş bir tarikattı. Rivayetlere göre Osmanlı'nın son dönemlerinden başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarına dek süren karanlık bir hikaye vardı. Anadolu'nun ücra köşelerinde herkesin adını anmaktan bile korktuğu bir grup vardı. Onlar kendilerine seçilmişler diyorlardı. Başkaları ise onlara sadece tarikat diyorlardı. Amaçları tek ve ürperticiydi: Deccal'in annesi olacak kadını bulmak. Bu tarikatın üyeleri genellikle kimsenin tanımadığı, kasabaya yeni taşınmış, sessiz ve sakin adamlardı. Köy köy gezer, hiç kimsenin dikkatini çekmeden gözlemler yaparlardı. Ancak onları fark eden birkaç kişinin söyledikleri hala kulaktan kulağa dolaşmaktaydı. Dediklerine göre ise adamların gözleri hiç gülmezdi. Ne zaman o adamlar köyden gitse ardından bir kadın ya da çocuk kaybolurdu. Tarikatın amacı besbelliydi: kıyametin ilk işaretini başlatacak olan çocuğu dünyaya getirecek kadını bulmak. Bu kadın onların inancına göre karanlık kan taşımalıydı. Doğduğu günden beri lanetli bir kaderin gölgesinde büyümüş olmalıydı. Kadınların seçilip seçilmediği ise bazı korkutucu ritüellerle test edilirdi. Gecenin karanlığında ormanın derinliklerinde toplanan tarikat üyeleri kurban edilmiş hayvanların kanlarını kullanarak kadınların alnına semboller çizerlerdi. Bu ritüeller sırasında kadınlar genellikle bayılırdı ama daha sonra uyananların söyledikleri korkutucuydu: "Rüyamda büyük, siyah bir adam gördüm. Göğsünde bir işaret vardı. Bana karanlıkta doğurmam gerektiğini söyledi." Kadınların rüyasında gördüğü bu figür tarikat üyelerine göre Deccal'in babası olan şeytani bir varlıktı. Eğer kadın bu varlığı görmüşse seçilmiş olduğu kabul edilir ve bir sonraki aşamaya geçilirdi. Ama işler burada daha da korkunç hale geliyordu.
Seçilmiş olduğu düşünülen kadınlar gece yarısı ortadan kaybolur, köylerde yaşayan halk sabah uyandığında köyde yalnız yaşayan kadınların evlerinin kapısının açık, yataklarınınsa boş olduğu söylenirdi. Tarikatın bu kadınları nereye götürdüyse hiçbir zaman asla öğrenilemedi. Bazı köylüler ormanın derinliklerinden yükselen tuhaf çığlıklar duyduklarını her defasında kendi aralarındaki konuşmalarında söylerlerdi. Sanki birileri yardım istiyor gibiydi. Ama sesleri bir insana ait olamayacak kadar derindi. Ve o kadınlardan bir daha asla hiçbir haber alınamadı. Aradan yıllar geçti ve söylentiler 1970'lerde yeniden ortaya çıktı. Adıyaman ve Şanlıurfa'nın ücra köylerinde garip bir söylenti dolaşmaya başladı. Bazı kadınların doğurduğu bebekler gizemli bir şekilde ölü bulunuyordu. Doğum sırasında hiçbir sorun yoktu. Ama bebekler sabaha karşı annelerinin yanında cansız yatıyorlardı. Halk arasında bu olayın tarikatın bir parçası olduğu konuşuluyordu. Çünkü doğan bebeklerin bazıları alnında beliren siyah bir izle dünyaya geliyordu. Bu iz tarikatın bir sembolü olarak görülüyordu. Deccal'in işareti. Ancak bu köylerde de olaylar çözülemeden kapanıyor, kimse bir şey bilmediğini söylüyor, konuşmaktan kaçıyorlardı. Tarikatın köyde yaşayanları susturduğuna dair dedikodular yayılmaya başlamıştı. Özellikle Konya, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi illerde tarikat olarak bilinen küçük toplulukların kıyametin annesi olarak tanımladıkları kadınları aradıkları iddia edilmişti. Bu süreçte birkaç kadın ve bebeğin kaybolduğu yönünde kayıtlar olduğu da ortaya çıktı. Daha korkutucu olansa bu grupların kadınların doğum yapmasını sağladıktan sonra doğan çocukların özel ritüellerle öldürüldüğüne dair söylentilerdi. Bu ritüellerin Deccal'in doğru zamanda dünyaya gelmesini sağlamak için yapılan bir hazırlık olduğu öne sürülmüştü. Zamanla bu söylentiler faili meçhul bebek ve kadınların kaybolmalarıyla son bulmuştu. Hiç kimse o tarikatlara neler olduğunu asla bilemedi. 1990'lı yılların başlarında ortaya çıkan satanist grupların birçoğu da bu tarikatın soylarından gelenler olduğu iddia edilmişti. İşte böyle dostlarım. Bugün yine birlikte yerli bir film olan Deccal hakkında karanlığın derinliklerine bir yolculuğa çıktık. Eğer siz de bu tarz filmler hakkında bilinmeyenleri merak ediyorsanız ve videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftalık filmler hakkında bilinmeyenler programını paylaştığım ve videolardan önce farklı introları paylaştığım Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Ben Kapital Burak.